Selam ve selam. Çok güzel bir kumaşla selam verelim size. Şimdi kumaşımızı yıkadık ve kesime hazırlıyoruz. Kumaşı kesime hazırlama tekniklerinin en önemli parçalarından biri de ütülemektir. Ütülüyoruz. Düz boy ipliğini kaydırmadan, esnetmeden, buhar vererek. Buhar vererek ütüleme de bir kumaşı kesime hazırlama tekniğidir. Ancak biz mutlaka özellikle bu tip kumaşları yıkamayı öneriyoruz. Silivri pazarından mı alındı acaba kumaş? Yok hocam, bu Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan'dan gelme kumaş. Bak, benim hediye. Harika bir kumaş ama çok beğendim. Biz bundan ne yapacağız? Biz bundan bir tane şort etek yapacağız. Genç kızımız var. Annesi kızına bir tane şort etek dikecek. Şort eteğimizin modeli bu. Güler Erkan kalıpları 36-44 bedenden provasıl şort ve şort etek giyim kalıplarından 80'e 3 modelimiz. Şöyle bir gösterelim. Kalıplarımızı da çıkardık. Şimdi ilk kez deneyeceğimiz bu kalıp hakkında bir fikrimiz yok. Sizlerle birlikte kalıp hakkında da fikir sahibi olacağız. Kumaşımızı masanın üzerine sererek başlayacağız. Evet, kalıbı çizmişiz. Böyle bu şekilde. Kalıpla ilgili biraz böyle kafamız karıştı. Üst etek parçasıyla eteği aynı boyda kesin diyor ama kalıpta aynı boyda değil. Bizim uzatmamızı istiyor. Güler Erkan kalıpları filmin sonunu izleyiciye bırakmayı seven kalıplardır biliyorsunuz. Bir de şöyle bir parçamız var. Bunun da ne olduğunu şu an gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. Kestikçe, ilerledikçe ve sizlerle beraber göreceğiz. Sürprizli bir çalışma olacak bizim için de. Şimdi herkese soruyorum kursiyerlerimle birlikte. Bu kumaşta dikkatinizi çeken nedir? Ne var bu kumaşta dikkatinizi çeken? Bu büyük ihtimalle eskiden dokunmuş bir kumaştır. Şöyle açabilir miyiz? Evet. Bu kumaşımız tek en bir kumaş. Çiften değil. Yani biz ne yapacaksak etek, elbise, bluz, tunik, şort fark etmez. Şurasını bir ölçebilir miyiz mezurayla? Çiften kumaşların yarısı kadardır eni. Bu ne demek? Çiften kumaştan giden metrajın 2 katı gidecek buna. Yani normalde 1,5 metreden biz bir bluz çıkarıyorsak kumaşımız eğer tek en ise ona 3 metre kumaş gidecek demektir. Çünkü bu şekilde az önce Esra Hanım'ın katladığı gibi katladığımızda normalde çiften kumaşlarımızı biz katlarız ve masanın şurasına kadar gelir biliyorsunuz. Bunda hemen yarısında kaldı. Biraz bunda tabii teken kumaşlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şundan dolayı yaşıyoruz. Büyük bedenlerde sıkıntı yaşıyoruz ama Zeynep'te yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum ben. Çocuk beden, genç kız bedeni olacak. Kumaşımız tek en olduğu için genç kız şortu olmasına rağmen bile boyuna 2'ye katladığımızda sığmadı şortun ağı. Çünkü yanı dikişsiz bir şey. Şimdi kumaş yerleştirme denemesi yapıyoruz. Kumaşı Esra'cığım sana zahmet şöyle şu şekilde katladık. Yani gene düz boy ipliğini bozmuyoruz. Yani şu şekilde katlamadık da bunu getirdik. Bu şekilde katladık. Şortun boyu kadar katlayacağız. Gene bakın kumaş kenarımız burada. Düzgün olarak yapacağız ve gene düz boy ipliğine göre kesmiş olacağız. Tek en olduğu için açık enden kesmiş oluyoruz. Bu da güzel bir püf noktası ve teknik olsun sizler için. Gerçi günümüzde çok fazla artık tek en kumaş üretilmese de bazen kumaşlarımızda, divitinlerde, pijamalı kumaşlarda bazen tek en kumaşlara denk gelebiliyoruz. Şimdi gene masanın kenarına, kenara ve düz boy ipliği kenara paralel olacak şekilde yerleştiriyoruz. Boyundan katladığımızda kumaşımız sığmıyor. Şort etek olduğu için bir asimetriklik durumu da söz konusu. Güzel bir kumaş yerleştirme anlatımı olacak. Düz boy ipliğini ayarlıyor. Ama şimdi ben şu an elimde telefon var. Kontrol edemiyorum ama bunu böyle yaptığımızda kumaşın tersine yüzüne dikkat ediyor muyuz? Ona bakacağız birazdan. Etek üst parçası asimetrik olduğu için ve üst parçaya geleceği için diktirtmiyorum, kestirtmiyorum kursiyerlerime fark ettiyseniz ve şu kalıp çıkarmanın güzelliğine de dikkat çekmenizi istiyorum. Sağ yan dikiş dediğine göre, yani bu bizim eteğimizin sağ yan dikişine geleceğine göre kumaşımızın yüzü böyle bize bakması gerektiği için buna çok dikkat ediyoruz. Asimetrik kesimlerde kumaşın yüzü nereye, tersi nereye denk geliyor, buna göre keseceğiz.
kesiyoruz. Makasımızın ucu masada sabit. Elimiz kumaşın üzerinde kaymaması için güzel bir kesim yapılıyor şimdi. Dikiş paylarını kalıp üzerinde verdiğimiz için de güzel bir şablon kalıp hazırlandığı için de hiç dikiş payıyla uğraşmadan direkt kalıbın kenarından kesiyoruz. Overlocklarımızı çektik. Temizliğimizi yaptık. Şimdi A dikişlerini ve yan dikişlerini birleştireceğiz. Yan dikişlerini birleştirmeden önce pantolon eteğin ön parçasını yerleştireceğiz. O aşamalarını da gösterelim. Arka ağı ve ön ağı açıp gösterebilir miyiz? Bir zahmet. Ben kamerayla gelince kursiyerlerimde bir heyecan oluyor. İster istemez. Evet, arka, o da Bu da ön ön. olacak. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Mutlaka ve mutlaka ara ütülerimizi yapmadan bir sonraki aşamaya geçmiyoruz. Bu değişmeyen bir kuraldır. Giyimin değişmeyen kurallarındandır. Bir saniye. Şimdi ara ütüsüz halini bir gösterelim. Şöyle çevirip duruşunu, bir de şu ara ütüsü yaptığımız halini çevirip gösterelim ve aradaki farkı siz de görün. Evet, arka ve önü hazır ettik. Şimdi bu araya bizim pantolon şort şeyimiz gelecek, parçamız gelecek. Onu getirelim. Ön sağı bulalım. Yüzünü çevirelim Esra şeyin. Pantolonun önün, evet, sağ nereye geliyor onu ayarla. Şimdi kamerada da ters olmasın, İnşallah ters tutmuyorumdur. Yüzü şeyine bakacak, evet. Şurası sağ Evet, tarafı evet, olacak. orası sağ dikişe. Yok, Ee, şuraya denk gelecek. Yüzünü çevir. sağ dikiş. Heh, Yüz heh. olarak tabii. Yüzünü, Öyle. evet. Ters yüz olacak, yani böyle bir şey olacak. Olacak. Evet. Şimdi yan dikişi birleştireceğiz. Parçamızı yerleştirdikten sonra arka pantolonu da yerleştiriyoruz ve iğneleyeceğiz. Yani o şort eteğin etek kısmı dediğimiz şu iki dikiş arasına yerleşmiş oluyor. Dikilip çevrildiği zaman daha net anlayacaksınız. Normal şimdi yan dikişleri ve iç A dikişini birleştireceğiz, çevireceğiz. Beline lastiği takacağız. Yalnız bizim hep beline lastiği takacağız kısmında derslerimiz bitiyor ve biz o lastiği hiç size takarken gösteremiyoruz. Onları da artık başka videolardan izlersiniz. Çok güzel lastik videoları var. İnşallah bunu da yetiştirebiliriz. Ben yetiştirmeyi çok istiyorum. Şu an iğnelediği yer pantolonun dışından bakıldığında sağ tarafı olacak yer. Yani envelop kısmı, eteğin etek kısmı sağdan sola doğru kapanacak şeklinde. Şimdi çevirdiğimizde daha net anlaşılacaktır. İğneleyelim, makinalarını çekelim, ütüleyelim ve çevirelim. Yan dikişlerimizi birleştiriyoruz. Sene başında Esra Hanım benim kursuma yeni başladığında düz dikiş egzersizlerinde tamam ya dedi, ben bu işi yapamayacağım hocam, ben bırakıyorum dedi. Yok, olmayacak, buraya kadar dedi. Şimdi de gördüğünüz gibi çekiyor makinelerini, iplerini temizliyor. Maşallah diyelim biz kendisine. Evet, şimdi diğer tarafına başlayalım yapmaya. Burayı da yaptım hocam. Yaptın mı? Tamam. Burayı çektim. Şimdi ütüleyelim ve çevirelim. Şimdi pantolon eteğimizi şöyle bir belini yapmadan gösterelim, açalım. Evet. Ara dikişe bunu sokmuş olduk ve temiz bir görüntü elde ettik. Çevirelim. Burası da arka tarafı pantolon şort eteğimizin. Ay, sürekli pantolon etek dedim bugün. Siz beni anlıyorsunuz artık. Bu aslında kalıpta kemerli bir modeldi ama biz pensleri iptal ettik. Beli de biraz geniş kestik. Lastikli yapacağız. Genç kız giyecek ve yazın bu kumaşta, bu incelikte kemer beli bunaltmasın, lastik rahat olur diye lastik geçireceğiz beline. Burasını da kıvırıp makine çekeceğiz. Etek paçalara da makine çekeceğiz. Dersimiz biter de şayet yetiştiremezsek ben hikayelerimde bitmiş halini mutlaka paylaşırım ama kaba hatlarıyla bu olacak. Bizim muhteşem ütümüzle ara ütülerimiz yapılıyor. Şu an savaş veriyoruz. Şimdi beline
ayrı bir kemer parçası, lastik parçası hazırlanacak. Lastiği dikilecek. Kemer gibi şorta dikilecek. Ay bugün çok konuştum herhalde. Dilim sürüşüyor ama siz benim dilimi artık çözdünüz diye inşallah düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Sonuca odaklanıyoruz hanımlar. Artık ütülerimizi de tamamlayalım. Bir tek kemer işimiz kalıyor. Sonrası güzel kızımız Zeynep bunu güzel ve iyi günlerinde giyecek inşallah. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Artık sunuma hazırlamadan önce, yemekte de öyle oluyor ya, soframızı kurmadan önce son hazırlıklarımızı kontrol ediyoruz. Eksiğimiz, gediğimiz, hatamız, yanlışımız var mı bakıyoruz. Olmadığına kanaat getirip daha sonra pantolonumuzu bitireceğiz. Orasını dikmemişiz değil mi Esra? Neredeyse pantolon, yani şort etek. Şort etek, direkt etek olarak, şort etek değil etek etek olarak, envelop etek olarak sunuyorduk size. İşte hocaları dalgın, kursiyerler onlardan dalgın gibi bir durum oluyor ama gün sonunda A dikişin orasını denk getiriyoruz mutlaka. Dikişleri de ikiye açıp iğneliyoruz tabii. Gün sonunda gerçekten çok fazla yoruluyoruz. Çok fazla bir yoğunluk yaşıyoruz. Havalar da sıcak malumunuz. O yüzden böyle dalgınlıklarımız oluyor ama böyle dalgınlıkları paylaşmak da sizler için iyi birer öğretmen oluyor. Tabii bizler için de. Çok gülüyorum şu an ama yani videonun ciddiyetini de bozmak istemiyorum açıkçası. Evet, şimdi orayı da dikip ütüleyelim. Bir türlü bitirdik diyoruz ve de bitiremiyoruz. Ona da dikkatinizi ayrıca çekiyorum. Merhabalar. Sibel Hoca'nın şort etek olarak size anlattığı, dikimini anlattığı son aşamaya geldiğimiz şöyle kemer aşamasını görüntüsü beline göre kestim. Ve şimdi lastik kısmını da tamamlayıp beline takacağım. Merhabalar. Şimdi kemerini dikmeye devam ediyorum. Terledim. Evet, eteğimizin bitmiş hali. Sadece paçalarını kıvırmadım henüz. Bu şekilde şort eteğimiz tamamlandı.